Şöyle yapılmış bir kombin var. Beşiktaş akadetlerde telefonunuzu çaldırma kombini. Volkan Demirel gibi oldum. Ama buzlar duygusal baba moduma geldi. Soğutmuyor buzdolabı, yenisini almamız lazım derse. Size yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hava biraz kötü. O yüzden kapalı bir mekanda bir çekim yapabiliriz ancak. Ne yapabiliriz? Ya evde durabiliriz ya da bir AVM'ye gelebilirdik. Bugün enteresan bir içerik yapacağız. Aslında internette benim de daha önce çok gördüğüm alım gücüne göre hangi ürüne ne kadar saatte, ne kadar günde, ne kadar ayda ulaşabiliriz? Bunu hesaplamaya çalışacağız. Ben size ürünleri göstereceğim ve ardından da ufak bir hesaplama yaparak ne kadar saatte, ne kadar günde ulaşabildiğine bakacağız. Tabii bunu hangi kazanca göre yapacağımızı söylersek aslında Almanya'daki asgari ücret kazanımına göre yapacağız. Almanya'da asgari ücret 12 euro brüt oluyor. Yani bu da aşağı yukarı 9.81. Biz bunu 10 eurodan hesaplayalım çünkü her seferinde bunu bölmek çok zor olacak. O yüzden net olarak bir saat çalışırsanız asgari olarak Almanya'da elinize 10 euro geçer. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Buraya geldiğinizde çok yüksek ihtimal 10 eurodan fazla kazanıyor olacaksınız. Çünkü Almanya'da asgari ücretle çalışan kesimin bütün topluma oranı %6 sadece. Bu da bir dipnot olarak bulunsun istedim. Ayrıca videoda hesaplamaları yaparken gün hesabı olarak yaparken de günde 10 saat çalıştığınızı hesap edeceğim. Yani yine dediğim gibi daha kolay hesaplaması olsun adına. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Tabii ilk durak Apple olsun. Bakalım. Örneğin iPhone 14. 1000 euro. Yani karar verdiniz, çalışmaya başladınız, günde 100 euro kazandığını hesap ederse 10 günde bir iPhone 14 sizin olabilir. Yani karar verdiniz, 2 hafta sonra iPhone 14 sizin. Diyelim bir ürünü almak istediniz, o da 1,5 gün daha çalışıp salı günü öğleden sonra sizin oluyor. Bu almak isterseniz 13 gün çalışırsınız. Burada da 14,5 gün, yani 3 haftada gelip en pahalı maksimum boy model iPhone 14'ü alabilirsiniz. Diyelim bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bu 13 inç MacBook Air. Bunu da 12 gün çalışarak alabilirsiniz arkadaşlar. Benim masaüstü bir Mac tercih etmek istediniz. 24 inç 15 günde, yani 3. haftayı tamamlayıp 4. haftaya girdiğinizde pazartesi günü öğleden sonra gelip bu bilgisayarı alabilirsiniz. Tabii Apple fiyatları birazcık değişken olduğu için burada çok zaman kaybetmeyelim. Devam edelim, yine bir elektronik markete gidelim. Tabii bu arada sadece ürünler bazında değil, bu tarz elektronik ürünler bazında değil. Örneğin araç ve ev fiyatlarına da ne kadar sürede alabilirsiniz gibi bir hesap yaparız. Onu da oturacak bir yer bulduğumda tekrar hesaplamaya çalışırız. Ortalama fiyatlarla tabii ki. Tabii bu hesabı ben hem kolay olması açısından hem de mantıklı bir çalışma saati olduğu için 10 saat üzerinden yapıyorum. 12 saatte çalışıyor olabilirsiniz gün içerisinde. Ama dediğim gibi 10 makul ve geçerli bir saat. Şimdi yukarı çıkalım. PlayStation fiyatından başlayalım. PlayStation önemli. Arkadaşınızla hafta sonu konuştuğunuz pazar günü PlayStation mı alsak dediniz. İyi tamam yapalım bir şeyler falan filan derken Cuma günü öğleden sonra gelip buraya alabilirsiniz. 4,5 gün çalışarak PlayStation 5 alabiliyorsunuz. Diyelim evlendiniz. Karınız, eşiniz, çocuğunuz darlıyor. Baba niye televizyon almıyorsun bu eve diye. Tamam oğlum 8 gün daha çalışayım alayım diyebilirsiniz. Hatta çocuk beklemek istemezse 7. günde de şunu alabilir. Bak 5 günde şunu alabilirsiniz. Hadi 6 diyelim. Tamam oğlum bu hafta alacağım öğleden sonra Cuma günü derseniz de 450 euroya 460 euroya şu var. O kadar bekleyemem dersin çocuk. 250 euroya şöyle tamam oğlum çarşamba öğleden sonra sana alacağım bundan dersiniz. Bu da gerçekçi olur. 2,5 gün çalışarak bu televizyonu alabiliyorsunuz. Bu tarz interaktif saçmalamalarımı seviyor musunuz bilmiyorum ama ben biraz eğleniyorum. Buzdolabı var mesela. Eşiniz çocuğunuz yine darladı. Baba buzlar yok, soğutmuyor. Bu buzdolabı yenisini almamız lazım derse 450 euroya var. 440. Oğlum sana Perşembe öğleden sonra alacağım. Söz 4,5 gün çalışayım alacağım diyebilirsiniz bu buzdolabına. Buzdolabı işte. Çin işte Çin'e. Yani bir buzdolabı ne kadar buzdolabı olabilirse gayet buzdolabı var. İki pahalısı var. Ben onları gösterebilirim yani tabii ki de. Ucuz da var demeye çalışıyor. Deminkinin markası Grunge diye beğenmemiş olabilirsiniz. Kocaman boş var. 500 euro. Tamam canım karım. Cuma günü çıkalım evden. 5 gün çalışayım. Bunu alayım diyebilirsiniz. Ne düşüyorsunuz? Karınız dedi ki ya bizim çamaşırlar elde yıkamaktan bıktım. Tamam karım sana çarşamba öğleden önce bundan alabiliyorsunuz. Tabii ki kötü bir marka. Tamam. Bakalım. Al. Ali Koç var burada. Beko. Kaç kiloymuş? 7 kilo. Tertemiz makine. 400 liraya bunları alabilirsiniz. Hem de Fenerbahçe'mize destek olursunuz. En ucuzunu seçiyorsun sürekli yemeyin diye. Al bu da var. Tamam bu da 1800 euro. Yani bu da makine yani. Şimdi tamam kabul ediyorum da. En ucuz da var demek için yapıyor. Bunlar var. Onların fiyatlarını da göstereyim. Mesela V11 varmış. 6 gün çalışıp 7, 8,
Ve 10 gün çalışarak, bu da V15 herhalde. Absürt direkt. Dyson alabilirsiniz. Şöyle mini elektrikli scooter var. Bir light'ı var, bir normali var. İsterseniz Perşembe günü öğleden önce, İstemezseniz de Perşembe günü tüm gün çalışarak 4 günde bunu alabilirsiniz. İşe gidersiniz, hafta sonu kullanırsınız. Orasına ben ilgilenmiyorum. Mesela illa iPhone almak zorunda değilsiniz. Eşiniz dedi ki ben katlanır bir şey istiyorum. Cebime sığmıyor. Bunu da 12 gün çalışarak alabilirsiniz. Ben tabi bunların fiyatlarının farkını bilmiyorum. Bak bu da katlanıyor, bu yana doğru katlanıyor. Bu 1900 liraymış. Bu şovlu bir şey. Buna bir ay çalışmanız gerekebilir. Şimdi çok fazla elektronik odaklı bir video olmasın. Kıyafet, ayakkabı falan filan, onlara bakalım. Mesela bir ayakkabı almak istiyorsunuz. Ne kadar saat çalışmanız gerekir? Biraz da oradan devam edelim. Bu yeni çıkmış zaten. En yenisi. Bu arada bulabileceğiniz en pahalı ayakkabı aşağı yukarı 130 lira falan. Yani bunu da 100 saat çalışarak alabilirsiniz. Salı günü öğleden önce alırsınız. Bu arada dediğim gibi onlar en pahalılarıydı. Mesela Converse'ler 70 euro. 7 saat çalışabilirsiniz. Şöyle güzel bir Adidas, yine 7 saate sizin olabilir. Diyelim şöyle alt üst eşofman üstü, eşofman altı yapmak istediniz. 55 bu, 65 de bu. Yapar 120. Bir de ayakkabı aldınız size 220. 2 gün çalışarak şöyle bir Nike kombini yapabilirsiniz. Tabi illa Adidas, Nike falan almanıza gerek yok. Burada kimse öyle yaşamıyor zaten. Böyle normal alışverişler de yapabilirsiniz. Örneğin 6 euroya şöyle mis gibi bir tişört alabilirsiniz. Hatta bir kombin yapalım. 5 euroya şu tişörtü aldınız. 10 euroya şuradan bir kot şort yaptınız. 20 euroya da şu ayakkabıyı aldınız. Ne yaptı? 35 euroya tertemiz giyindiniz. Yani 3,5 saat çalışarak. Bu da ben. Benim kombinim çok daha kötü ama. Volkan Demirel gibi oldum. Burada Aldi'yi görünce abi bu videonun market kısmında market ayağı da olacak mı diye sorabilirsiniz. Zaten ayrıca bir market videosu çekeceğim arkadaşlar. O yüzden bu alım gücü testini, alım gücü hesaplamasını sadece elektronik ürünler ve diğer büyük malzemeler için hesaplamayı düşünüyorum. Onu ayrıca çekeceğim. Diyelim bir fast food zincirinde yemek yiyeceksiniz arkadaşlar. Aşağı yukarı 10 euroya bir menü yiyebilirsiniz. Mesela McDonald's Big Mac menü 7,5 euro. Double Big Mac, yani 4 tane köfteli olan 10 euro. Bir saat çalışarak karnınızı doyurabilirsiniz. Bir de H&M'e girelim. Oradaki fiyatlara bakalım. Mesela hazır şöyle yapılmış bir kombin var. Beşiktaş akaratlerde telefonunuzu çaldırma kombini. Şapka 10, içindeki kazak 25, 65, 35, 40. Zannediyorum 175 euroya böyle bir kombin yapabilirsiniz. Telefonu çaldırmaya birebir. Eşiniz dedi ki bana niye hiçbir şey almıyorsun? Diyeceksiniz ki ben kadın kıyafeti almayı bilmiyorum. Şaka şaka. Biraz onların fiyatlarını da göstereyim. Şöyle bir pantolon var. 26 euro. Eşiniz akşam bir yere gideceğim, kıyafet lazım. Bir dakika canım benim 2 saat daha çalışıp parayı kazanıyorum diyebilirsiniz. Tabii kot pantolonlar aşağı yukarı 17-22 arasında değişiyor. Genelde her yerde böyle. Erkek pantolonu içinde, kadın pantolonu içinde. Böyle bir oyuncak almak istediğiniz çocuğunuza. Arkadaşlar işte o zaman 1 milyon saat de olsa çalışırsınız. Duygusal baba moduma geldi. Yine canım oğlumu ve eşimi çok özlediğim bir gün. Devam ediyoruz. Hava çok kötü dedik. Dışarı bir çıktık. Havaya bak. Almanya'nın özeti zaten. Şimdi çok yakın zamanda ikinci el araçlarla alakalı bir video çektiğim için size birazcık araba fiyatlarından da bahsedeyim. Ve çok genel olacak şekilde ev fiyatlarından bahsedeyim. İkinci el araç fiyatlarını çektiğim videoda Mercedes bayisine gitmiştim. O yüzden de bir genel kültür olması adına size birkaç fiyat söyleyeyim. Örneğin 2021 model bir Mercedes A serisi sedan diyelim. 10.000 kilometre falan. Bunu 30.000 euro civarında alabilirsiniz. Bugün yaptığımız hesaptan 5 ay gibi bir şeye tekabül eder. Tabi bu söylediğim gerçekten fazla bir fiyat. Yani burada 10.000 euro ayarında, 15.000 euro ayarında çok fazla araba var. Gerçekten pahalı, gerçekten üst seviye bir arabayı da 15 aylık çalışmanızla burada elde edebiliyorsunuz. Ev kısmı biraz daha ucu açık. Yani dairesinden müstakiline, 2+1'inden 1+1'ine, sıfırına, yenisine, bilmem nesine cıt yani. Ama madem öyle videoya başladık, bu şekilde başladık. O yüzden de yine de bir genelleme yaparak söyleyeyim. 200.000 eurodan ucuz çok fazla ev bulamazsınız. 1+1 diyorum ya da 2+1. 400.000 euro, 350.000 euro bandındaki evlerde gayet yaşanır ve merkezde hatta bu şekilde evler bulabilirsiniz. Vallahi başka şey istesek olacakmış ha. Tesla var burada bak. Şöyle. Y model 55.000 euro arkadaşlar. İçini de çekeyim birazcık. Y 55.000 euro görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir araba. Bu araba 55.000 euro. Also allein Stahlformel geschaffen hat. Videoyu burada yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için de. Ben eğlendim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.